Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videodan merhabalar. Bugün özellikle bir manifest bozulur mu veya işte hani ayrılırlar mı, biter mi bu grup? Ne kadar uzun sürecek? Bunun üzerine konuşacağım. Bir de yani bize niye uymuyor veya niçin uymuyor? Bunun üzerine bir mesele konuşacağım. Ya ben çok fazla bu işlere dalmak istemiyorum ama öyle içimden geldi, konuşayım dedim. Ki bu konularda çok konuştum. Ama yani belki de bu video patlama noktam olur diye düşünüyorum. Belki fikirleriniz uyuşmaz, orasını bilemiyorum. Neyse, mesele şuradan başlıyor dostlar. Manifest grubu üyeleri bize nasıl bir kötü örnek oluyorlar. Şimdi mesela ben şunu söyleyeyim. Özellikle ben bunların kliplerini internette falan filan görünce iğreniyorum. Niye abi? Şimdi sen tamam, görüşün böyle olabilir. Sana bunlar sunuluyor olabilir. Ama kalkıp da yani bunları klipte seni izleyen çocuklar, zaten senin hedef aldığın kitle çocuk. 6-15 yaş arası çocuklar. Şimdi böyle olunca bu çocukların sen beynini propaganda yapar gibi yıkamış oluyorsun. Böyle olmaması lazım. Benim gözümde bunun böyle olmaması lazım. Niye abi? Şimdi o çocuklar, diyelim ki Ahmet'le Ayşe örneği verelim. Ahmet gidip onu izleyip orada yanlış bir hareket görüyor. Ki diyelim mesela yanlış bir hareket görmesine de gerek yok. Onu görmedi diyelim. Yanlış sözler aldı. Aldatmaya özendi. Ki bunlar aldatmaya da özendiriyorlar sözlerde. Yok ben senin aşkını çaldım. Yok bilmem ne. Bu minimalde şarkı sözleri var bunların şimdi. Yalan söylenmesin kardeş. Dinleyen adam da dinlemeyen adam da bunu biliyor yani. Kulak misafiri olan adam da bunu biliyor. İstemsiz bir şekilde. Yani abi bana bunu söyleyen yalan söylemiş olur. O zaman hani ben duymadım, ben bilmiyorum diyen adam yalan söyler. Ya ben özellikle YouTube'da önüme denk geliyor da ayrı bir şey. Şimdi dostlar, mesele o ya da bu değil. Kim olduğu fark etmeksizin. Şimdi abi bunlar ne yayıyorlar? Eşcinsellik yayıyorlar, lezbiyenlik yayıyorlar. Lezbiyenlik nedir? İki taraflı, yani kadınlar arası ilişki. Budur. Yani budur. Bunu yayamazsın. Çünkü niye? Bizim ülkemiz şöyle bir durum var. Bizim ülkemizin çoğunluğu Müslüman kardeş. Ben yüzde kaçının Müslüman olduğunu da yapmıyorum. Artık hesaplamıyorum. Çünkü %99'u diyorlar da bence o %80'e %90'a düşmüştür. Çünkü çoğu kişi artık inanmaktan vazgeçti. İnançtan çıktı. Yeni gelenler de o inancın ne olduğunu bilmeden inanıyorlar bence. Neyse. Diğer türlü inananlar da var. Hani ne olduğunu bilip de inananlar da var. Orası ayrı. Ben ona bir şey demiyorum. Ama size şöyle söyleyeyim. Mevzu bahis. Bu insanlar, yani dostlar, bu insanlar kötü örnekler. Hani sözler kötü, hareketler kötü. Ya bunlara bir de fan olanlar var bu kitle. 6-15 yaş arası kitle. Diyorlar ki siz ne biliyorsunuz, biz seviyoruz da bilmem ne. Ulan sevdiğin şey çok mu normal? Affedersin, sormaz ayıp. Sevdiğin şey çok mu normal? Anormal bir şeyi seviyorsun. Biz bunu eleştiriyoruz ya. Sen kim oluyorsun da benim eleştiri bir yapmıyorsun, ciddiye almıyorsun. Diyelim ki hadi ciddiye almıyorsun. Yarın bir gün sen bunlara uyduğunda ailen ne diyecek sana? O zaman düşün. İşte o zaman düşün. Ben aileyi bir tehdit olarak kullanmıyorum. Aile kendini bir tehdit olarak kullanacak sana karşı. Sen o zaman aileden de kaçacaksın. O zaman ne olacak? Bak, o zaman ne olacak? Bak, ben açıklığı da eleştiririm. Şeyi de eleştiririm. Çıplaklığı da eleştiririm. Açıklık, saçın açık olur, bacağın açık olur. Ama kalkıp da full de çıplaklık yapmazsın mesela. Buralarını açmazsın. Ya da ne bileyim, full bacaklarını açmazsın. Ya da ne bileyim, full kollarını açmazsın. Belli bir yere kadar açarsın. Bu açıklıktır ama kalkıp da full hiçbir yerinde bir hani namus olayı yokken kalkıp böyle yaparsan sen çıplak oluyorsun kardeşim. Benim gözümde. Değil.
Bunlar çıplak insanlar oluyorlar. Ben bunları sevmiyorum kardeşim. Ben bunları örnek alınıp bunlara fanatizm duyulmasını istemiyorum. Çünkü niye? Bunlar fanatizm duyulacak şeyler değil. Bunlar kötü örnek. Bunlar tükaka yani şeyler. Benim inancıma göre. Benim inancıma, benim dinime göre yanlış bir şey kardeşim. Hani benim inandığım dine ve imana göre, irfana göre bu yanlış bir şey. Ben bunu sevmiyorum kardeşim. Fanatizm olunmasını da istemiyorum bu kafayla baktığım zaman. Ama tabii ki kimin umurunda? Halen daha bunu savunan, bunları söyleyen insanlar çok var. Neyse bu konu ayrı bir. Bunu geçelim. Dağılır mı dağılmaz mı meselesine gelelim dostlar. Dağılırsa da ne olacak? Yeni insanlar bulup bu grubumu onların üstüne odaklayacaklar. Yoksa bu grup tamamıyla dağıldıktan sonra kapanır mı? İkinci başlıkta. Ben de dostlar şu dönemde çok da niyet okumaya gerek yok. Bir sürü olay yaşandı dostlar. Mesut Addin miydi neydi? Bir tane adamla bir olay yaşamışlar dostlar. Bu olay yüzünden adam lince maruz kalmış. Bilmem ne yapmış. Hani hem destekleyip hem düşmanlık yapmışlar. Yani bu durumdan dolayı dostlar mesele çok büyüyor. Hani ve böyle olduğu için bence grup içinde de huzursuzluk çıkar ve ayrılmalar başlar. Bakın ben tam emin olmadan bunu söylüyorum. Ama bu en az bir 2-3 yılı geçsin. Belki bu 4 yılı da geçsin. Belki bu 5 yılı da geçer. Ama o zaman anlayacağız. Ne olduğunu, nasıl olduğunu o zaman anlayacağız dostlar. O zaman çözeceğiz bu durumu. Ya ben kalkıp şimdiden millete galyana getirmeyeyim yani. Bunlar bölünecekler, bunlar bitecekler, bunlar kalacaklar, bunlar bunu yapacaklar demeyeyim. Ama bir ileriye bakalım, bir ileriyi izleyelim. Ne olduğunu görelim. Bilmeden ne konuşuyoruz arkadaş? Ben şimdi dağılacak derim. 2 yıl sonra dağılacak derim. Nereden belli? Belki o kadar devam edecek ki 6 yıl sonra dağılacak. Belki de 12 yıl sonra dağılacak. Bunu görmemiz lazım. Onlar da devam ettirebilecek durumda mı kalacaklar? Yoksa iç huzursuzluk çıkıp, grup içi iç huzursuzluk çıkıp ortalık yanıp yakılıp bitecek mi? Bunu görmek lazım aslında. Bunu bilmek lazım, bunu öğrenmek lazım. Ki böyle olmazsa bir şey bilemeyiz. Kalkıp kafadan sallamakla da olmuyor. Dağılacak dersin, dağılmaz dediğim gibi. Şimdi odak noktası farklı olmalı aslında dostlar. Odak noktası farklı olmalı. Şimdi diyelim ki o grupta olan 2 tane benim aklımda en ünlü olan insan var. Esin'le Zoktay. Bunların arasında bir kavga çıktı diyelim, bir huzursuzluk oldu. Bunların ikisinden biri ayrıldı. Zaten o grup bir nesil olarak gidecek. Çünkü Zoktay'ın bildiğim kadarıyla sesi o grupta en iyi olanlardan biri. Bakın, ses olarak en iyi sese sahip olanlardan biri. Diğerleri o kadar iyi değil ya da bilmiyorum Esin miydi ama çok kişi bu konuda konuştu ve tarz olarak da en iyi olanı odur diye düşünüyorum. Ama dostlar söyleme tarzı olarak en iyi olan da odur diye düşünüyorum. Zaten giyim tarzı hoşuma gitmiyor. Ama şöyle bir durum var. Yani velhasıl kelam. Şimdi bunların arasında bir olay çıksa, diyelim ki sevgililikten bir olay çıktı diyelim. Bütün olaylar bunların kendi arasındaki olaylardan başlayarak o grubu bitirir. Hadi diyelim bu aşk meselesinden bir şey çıkma diyelim. Bu ihtimalle bir kenara dursun. Ama diyelim ki bir anda hepsi ayrılacağım dedi. Ayrılır abi. Niye ayrılmasın ki? Zaten popüler oldular. Kendi kanallarını açarlar. Orada müzik yaparlar. Yani kendi müzik kanallarını açıp yapamazlar mı? Yaparlar. Gruptan ayrıldıktan sonra. Ya bence bu da olur diye düşünüyorum dostlar. Bu ayrılıklar bu yüzden olur diye düşünüyorum. Ama tabii Manifest ismini Manifest grubu dağıldıktan sonra yenisini bulurlar mı?
Bulamazlar mı? O grubu tamamlayacak. O grubu 6 kişilik bir hale getirip tekrardan faaliyete geçirebilirler mi bilmiyorum. Onlar gibi olacak bir sürü insan da vardır, illaki vardır. Yaparlar abi. Bulurlar bir yerden. Yeni Esin, yeni Zok'tan, yeni bilmem ne bulurlar abi. Bunları bulurlar. Şimdi diyelim ki yani bunlar ayrıldılar o gruptan. Canları sıkıldı. Ya boğaldılar, bunaldılar. Çok sıkışmaya başladılar. Kendi kanallarından devam ederler abi. Manifest'ten ayrılırlar. Manifest'ten ayrıldıktan sonra artık YouTube kanallarından klipleri kaldırılır mı? Yoksa klipler orada kalır, anlaşmaya bağlı o da bilmem ama kalır mı gider mi Allah bilir. O da onlara kalmış. Neyse. Bu şekil. Yani dediğim gibi dostlar, Manifest dağılırsa belli başlı sebeplerden dağılır. İç huzursuzluk, ki şu anda da iç huzursuzluk olayı var. Çünkü yani birçoğu insan Mesut Admin isimli kişiyle kavgalılar, sıkıntılılar, kavgalı olmasalar bile. Bu sıkıntı halledilmediği sürece iç huzursuzluk olarak geri döner bu gruba ve yaralamaya devam eder bu grubu. Daha fazla bu konu ortaya saçılmaya başlarsın. Neyse, görüşmek üzere. Bay bayın. Allah'a emanet olun. Fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Sizi de seviyorum. Bay bayın.